Vizesiz, denizli Maldivler gibi fiyatları Türkiye'den ucuz. Avrupa'da ama Balkan sıcaklığında bir ülke düşün. İşte burası Arnavutluk. Son yıllarda Türk turistlerin akın ettiği ama hala çok kişinin detaylarını bilmediği bu ülkeyi bugün A'dan Z'ye konuşacağız. Gezilecek yerler, konaklama fiyatları gerçekten ucuz mu? Yaşam nasıl? Tarihi ne? Hatta bayrağının anlamına kadar hepsini bu videoda öğreneceksin. Eğer Arnavutluğu merak ediyorsan bu videonun sonunda kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. Arnavutluk son yıllarda özellikle yaz tatili için inanılmaz popüler oldu. Çünkü Adriyatik ve İyon Denizi kıyısında turkuaz renkte tertemiz sulara sahip ve hala Avrupa standartlarına göre oldukça uygun fiyatlı. Ksamil, Dıhermi, Himara gibi sahil bölgeleri Maldivleri andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ksamil'de küçük adacıkların karşısında yüzebiliyorsun. Su cam gibi berrak. Dıhermi tarafı ise daha doğal, daha bakir ve manzaralı koylara sahip. Denizi gerçekten çok temiz. Plajlar çoğunlukla doğal ve henüz aşırı turistikleşmediği için kalabalık bunaltıcı seviyede değil. Bu bölgelerde hem halk plajları hem de uygun fiyatlı beachler var. Şezlong kiralayarak tüm gün denizin keyfini çıkarabiliyorsun. Gün batımı manzaraları ise ayrı bir güzel. Özellikle Dıhermi ve Himara tarafında manzaralar muhteşem. Konaklama tarafında ise gerçekten güzel bir sürpriz var. Ortalama bir otel gecelik fiyatları 30 ile 60 euro arasında değişiyor. Hostel seçenekleri daha da uygun. Deniz manzaralı tertemiz butik oteller Türkiye'de bu fiyata bulmak neredeyse imkansız. Üstelik birçok otel aile işletmesi olduğu için hem samimi hem de çok temiz. Yani hem doğa hem deniz hem uygun fiyat hem de sakinlik arıyorsan Arnavutluk sahilleri bu konuda beklentinin oldukça üstüne çıkıyor. Arnavutluk küçük bir ülke olduğu için gezmesi gerçekten çok kolay ve pratik. Haritaya baktığında mesafeler kısa görünüyor ama bu kısa mesafeler bile manzaralı yolları sayesinde keyifli bir yolculuğa dönüşüyor. Genelde rota başkent Tiran'dan başlayıp güneye doğru sahil şeridini takip etmek şeklinde planlanıyor. Tiran'dan Berat'a, oradan Girokastre devamında Saranda, Ksamil, Dıhermi ve Himara hattına indiğinde ülkenin hem tarihi hem doğal güzellikleri hem de deniz tarafını tek bir rota üzerinde görmüş oluyorsun. Toplu taşıma var ama saatleri düzensiz olabiliyor ve bazı güzel koylara, plajlara toplu taşımayla ulaşmak zor. Bu yüzden en mantıklısı araç kiralamak. Araç kiraları da çok pahalı değil ve yolları genel olarak düzgün. Özellikle sahil yolu manzarasıyla başlı başına bir deneyim. Mesafeler kısa olduğu için saatlerce yol gitmiyorsun. Örneğin Tiran'dan Berat'a yaklaşık 2 saat, Berat'tan Saranda 3 saat civarı. Yani 4-5 gün gibi kısa bir sürede Arnavutluğun en güzel yerlerini sıkıştırmadan keyfini alarak gezebiliyorsun. Bir de en büyük avantajı vize yok. Sadece pasaportla giriş yapabiliyorsun. Bu da son dakika plan yapmayı bile mümkün kılıyor. Uçak biletini alıp çok kısa sürede seyahat planını hayata geçirebiliyorsun. Arnavutluğun nüfusu yaklaşık 2,8 milyon, yani neredeyse İstanbul'un tek bir ilçesi kadar. Bu da ülke genelinde büyük şehir kalabalığı, yoğun trafik ve karmaşa beklememe anlamına geliyor. Başkent Tiran bile düşündüğünden çok daha sakin. Trafik var ama bunaltıcı değil. İnsan kalabalığı yok, sokaklar ferah. Şehir içinde yürümek keyifli. Bir yerden bir yere gitmek uzun sürmüyor. Diğer şehirler ise Tiran'dan bile daha sakin bir yapıya sahip. Bu düşük nüfusun en güzel tarafı şu: gezdiğin yerlerde rahat ediyorsun. Ariyi şehirlerde kalabalık turist gruplarıyla boğuşmuyorsun. Plajlarda şezlong bulma derdin olmuyor. Restoranlarda uzun kuyruklar beklemiyorsun. Ayrıca insanlar daha rahat bir tempoda yaşıyor. Acele eden, telaşlı bir kalabalık yok. Bu da ülkenin genel atmosferine huzurlu ve dingin bir hava katıyor. Avrupa'da olmasına rağmen o yorucu turistik yoğunluğu burada hissetmiyorsun. Gelelim en merak edilen konuya. Ucuz mu gerçekten? Evet, gerçekten ucuz. Arnavutluğun para birimi lek ama turistler için fiyatlar genellikle euro karşılığı düşünülerek hesaplanıyor. Türk lirası burada oldukça değerli kalıyor. Yeme, içme, konaklama ve ulaşım masrafları Türkiye'ye kıyasla çoğu yerde daha uygun. Bir restoranda güzel doyurucu bir yemek ortalama 8 ile 12 euro civarında. Deniz kenarında manzaralı bir yerde bile fiyatlar abartı değil. Kahve 1-2 euro, su ve içecekler oldukça uygun, fast food tarzı yerler daha da hesaplı. Market fiyatları da benzer şekilde uygun. Atıştırmalıklar, meyve, su gibi günlük ihtiyaçları çok düşük tutarlara alabiliyorsun. Taksi ücretleri kısa mesafelerde makul. Toplu taşıma zaten ucuz. Araç kiralama da Avrupa ortalamasının altında kalıyor.
Yani gün sonunda harcadığın para Avrupa'da tatil yapıyormuşsun gibi hissettiriyor ama bütçe olarak seni yormuyor. Bu da Arnavutluğu özellikle son dönemde Türk turistler için çok cazip hale getiriyor. Mutlaka görmen gereken yerler: Tiran, renkli ve canlı başkent; Berat, bin pencereli şehir, UNESCO mirası; Girokastir, taş evleriyle ünlü tarihi şehir; Saranda, Ksamil, muhteşem plajlar; Dhermi, doğal ve sakin koylar. Her şehir farklı bir deneyim sunuyor. Arnavutluğun tarihi gerçekten çok katmanlı ve zengin. Bu topraklarda İlliryalılardan Roma ve Bizans'a, ardından Osmanlı dönemine ve sonrasında uzun yıllar süren komünizm yönetimine kadar birçok iz bir arada bulunuyor. Özellikle Osmanlı döneminden kalan camiler, köprüler, taş evler ve şehir dokusu hala çok net şekilde görülebiliyor. Berat ve Girokastir gibi şehirlerde gezerken adeta zamanda yolculuk yapıyorsun. Dar taş sokaklar, geleneksel evler ve tarihi yapılar o dönemin izlerini canlı tutuyor. 20. yüzyılda ise Arnavutluk, Enver Hoca döneminde dünyadan tamamen izole edilmiş, sert bir komünizm süreci yaşamış. Ülkenin dört bir yanında görebileceğin küçük beton sığınaklar bu dönemin en dikkat çekici kalıntılarından biri. Daha da geriye gittiğinde antik şehir kalıntıları, Roma döneminden amfiteyatrolar ve kaleler karşına çıkıyor. Yani Arnavutluk'ta gezerken sadece deniz, plaj ve doğa değil, binlerce yıllık bir medeniyetin birikimini de adım adım görüyorsun. Kırmızı zemin üzerinde siyah çift başlı kartal, Arnavutluğun en güçlü ve en köklü sembollerinden biri. Bu kartal figürü aslında Orta Çağ'a, özellikle de Arnavutların ulusal kahramanı kabul edilen İskender Bey dönemine kadar uzanıyor. İskender Bey, Osmanlı'ya karşı direnişiyle bilinen bir lider ve kullandığı sancakta bu çift başlı kartal simgesi yer alıyordu. Çift başlı kartalın iki başı doğuyu ve batıyı temsil ederken aynı zamanda ülkenin hem geçmişine hem de geleceğine bakışını simgeliyordu. Gücü, bağımsızlığı ve özgürlüğü ifade ediyor. Kartalın siyah olması ise karanlığı ve gücü temsil ederken kırmızı zemin cesareti ve verilen mücadeleyi anlatıyor. Bu sembol o kadar güçlü ki Arnavutlar için sadece bir bayrak değil, aynı zamanda ulusal kimliğin ve tarih boyunca verilen bağımsızlık mücadelesinin bir simgesi. Ülkede nereye gidersen git bu kartal figürünü duvarlarda, hediyelik eşyalarda ve şehrin birçok noktasında görmen mümkün. İnsanlar gerçekten sıcakkanlı, yardımsever ve turistlere karşı oldukça pozitif. Özellikle Türk olduğunuzu öğrendiklerinde ayrı bir samimiyet gösteriyorlar. Sokakta yol sorsan uzun uzun anlatırlar. Hatta tarif etmek yerine çoğu zaman götürmeyi teklif ederler. Günlük yaşam oldukça sakin ve yavaş akıyor. Büyük şehir telaşı, trafik stresi ve kalabalık hissi çok az. Kafeler dolu ama gürültü yok. İnsanlar acele etmiyor. Bu da ülkeye huzurlu bir atmosfer katıyor. Avrupa'da olmasına rağmen tipik Balkan sıcaklığını ve samimiyetini hissediyorsunuz. Yaşam maliyetleri düşük olduğu için özellikle son yıllarda dijital göçebeler, emekliler ve farklı Avrupa ülkelerinden gelen insanlar Arnavutluğa yerleşmeye başlamış durumda. Kira fiyatları, yeme içme ve genel giderler birçok Avrupa ülkesine göre oldukça uygun. Bu yüzden hem tatil için gelenler hem de uzun süre kalmayı düşünenler için cazip bir ülke haline geliyor. Ayrıca İngilizce bilen genç nüfus fazla. Bu da iletişimi kolaylaştırıyor. Güvenlik konusunda da oldukça rahat bir ülke. Gece geç saatlerde bile sokakta kendini güvende hissediyorsun. Eğer Arnavutluğu merak ediyorsan artık kafanda net bir tablo oluştu. Bu video sana faydalı olduysa beğenmeyi unutma. Yorumlarda Arnavutluk'la ilgili merak ettiklerini yaz. Hepsini cevaplayayım. Ve bu tarz detaylı ülke rehberlikleri için kanala abone olmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.